Fas'ın ruhu Marrakeş'e hoş geldiniz. Binalarının renginden dolayı Kızıl Şehir olarak bilinen bu masalsı durak, Atlas Dağları'nın eteklerinde egzotik bir dünyanın kapılarını aralıyor. Şehrin kalbi, UNESCO miras listesindeki Cemaül Fena Meydanı'nda atar. Burada yılan oynatıcıları, hikaye anlatıcıları ve baharat kokuları birbirine karışır. Dar sokaklı Medina ise, içinde kaybolmanın en keyifli olduğu dev bir labirent gibidir. Görkemli Kutubiye Camii, ince işçiliğiyle büyüleyen Bahya Sarayı ve Yves Saint Laurent'in şehre mirası olan masmavi majorelle bahçeleri. Marrakeş, her köşesinde mağrip mimarisinin en zarif örneklerini sunar. Baharat kokuları, el dokuması halılar ve binbir çeşit renk. Marrakeş çarşıları, dünyanın en büyük ve en büyülü labirenti. Her köşesi ayrı bir hikaye. Aha. Ha. Bu değil mi? Ah, leş. Leş. Marrakeş'in kalbinde adeta sessiz bir vaha olan Bahya Sarayı'na hoş geldiniz. 19. yüzyılın sonunda Sultan'ın büyük veziri Simusa tarafından başlatılan ve oğlu Ba Ahmet tarafından tamamlanan bu yapı, Fas mimarisinin en zarif örneklerinden biridir. İsmi, ihtişamlı anlamına gelen bu devasa sarayda tam 160 oda ve büyüleyici iç avlular sizi bekliyor. Tavanlardaki el işçiliği sedir ağacı oymaları, yerlerdeki rengarenk zellij mozaikleri ve mermer fıskiyeler, vezirlerin ihtişamlı yaşamını ve Faslı ustaların sanatını her köşede hissettiriyor. Portakal ve yasemin kokulu bahçelerden geçerken, vitraylı pencerelerden süzülen ışık oyunları size eşlik edecek. Bahya Sarayı, sadece taş ve ahşaptan ibaret değil, Fas'ın görkemli tarihine ve estetik ruhuna yapılan büyüleyici bir yolculuktur. Marrakeş'in kızıl sokaklarından sıyrılıp masmavi bir rüyaya adım atmaya hazır olun. Bu büyüleyici bahçe, 1923 yılında Fransız ressam Jacques Majorelle tarafından oluşturulmaya başlanmış ve sanatçının yaklaşık 40 yıllık emeğiyle şekillenmiştir. Yaklaşık 9000 metrekarelik bir alana yayılan bu botanik vaha, ressamın adıyla anılan ve Majorelle mavisi olarak literatüre geçen o canlı kobalt mavi rengiyle dünyaca ünlüdür. 1962 yılında sanatçının ölümünden sonra bir süre bakımsız kalsa da, 1980 yılında ünlü modacı Yves Saint Laurent ve ortağı Pierre Berger tarafından satın alınarak yok olmaktan kurtarılmış ve eski görkemine kavuşturulmuştur. Bahçenin içine adım attığınızda, 5 kıtadan getirilmiş nadide bitkilerin oluşturduğu egzotik bir ormanla karşılaşırsınız. Dev kaktüs koleksiyonları, zarif bambu ormanları, nilüferlerle kaplı durgun havuzlar ve palmiye ağaçları arasında yürürken kuş sesleri size eşlik eder. Bahçenin merkezinde yer alan Art Deco tarzındaki mavi villa, bugün Fas'ın yerli halkı olan, Berberilerin kültürünü yansıtan görkemli bir Berberi müzesine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca bahçenin bir köşesinde bu vahanın korunmasına hayatını adayan Yves Saint Laurent'in anıtı da yer alır. Majorelle bahçeleri, sadece bitkilerin değil, sanatın, modanın ve tarihin iç içe geçtiği, Marrakeş'in kaotik enerjisinden uzaklaşabileceğiniz huzur dolu bir sığınaktır.
Marrakeş caddelerinde geziyoruz, buradaki Medine duvarları yoğun moloz, saman ve kerpiçten yapılmıştır ve her yıl tadilat gerektirir. Duvardaki delikler tadilat iskelelerini kurmakta kullanılır. Fas'ın güneyinde, Sahra'nın kapısı sayılan Tamegrut bölgesine 16. yüzyıldan beri süregelen bir zanaat mirasına yolculuğa çıkıyoruz. Burayı dünyadaki diğer seramik merkezlerinden ayıran en büyük özellik, bölgeye özgü o gizemli zümrüt yeşili sırdır. Yer altından çıkarılan özel kilin, manganez ve silika karışımıyla harmanlanması sonucu oluşan bu benzersiz renk, yer fırınlarında palmiye dalları ile pişirilerek hayat bulur. Bunda oralara alınır. Orada işte gördüğünüz üzere çanak çömlek, mumluklar, tajinler, bizim işte güveç dediğimiz, burada biraz farklı yapılar ve kapaklı olur bunlar. İçeride yapılır. Burada güneşte kurutulur. Ardından fırınlamaya gönderilir. Köydeki otantik atölyelerin hemen yanı başında yer alan satış mağazası ise adeta bir yeryüzü hazinesidir. Mağazanın raflarında sıralanan devasa vazolar, el yapımı kaseler ve dekoratif tabaklar, kusurlu ama büyüleyici dokularıyla sizi karşılar. Burada seri üretimden uzak, her bir parçanın üzerindeki is ve ateş izi, o ürünün tek ve eşsiz olduğunun kanıtıdır. Bu mağaza sadece bir alışveriş noktası değil, binlerce yıllık berberi kültürünün ve çölün sert doğasının somut bir yansımasıdır. Dünyanın dört bir yanından gelen koleksiyonerlerin uğrak noktası olan bu mekanda, ustanın elinden çıkan taze kili ve fırının sıcaklığını hala hissedebilirsiniz. Tamegrut seramikleri, Fas'ın asaletini evinize taşıyan yaşayan birer sanat eseridir. Hello, hello, please. For price is fabrication price. Just you put it what you like, and you come in here for give me the price, and you give this good packets for the European price. You make small packet and good price here. Is fabrication price. İyi paket yaparız da diyor. Fiyat how much? Yes, what you like? What you like is the price. Big one, small. What you like? Fas'ın Hollywood'u olarak bilinen Ouarzazate'ye, dünyanın en büyük açık hava film stüdyosu olan Atlas Film Stüdyolarına hoş geldiniz. 1983 yılında Faslı girişimci Muhammed Bergmi tarafından kurulan bu devasa tesis, 30.000 metrekareden fazla çöl arazisi üzerine kurulu bir sinema mabedidir. Bölgenin doğal ışığı ve benzersiz coğrafyası sayesinde burası, Hollywood yönetmenlerinin vazgeçilmez durağı haline gelmiştir. Stüdyoların kapısından içeri girdiğiniz an, kendinizi bir zaman makinesinde gibi hissedeceksiniz. İlk büyük yapımı 1985 yılında Michael Douglas'ın başrolünde olduğu Nil mücevheri olan stüdyo, o günden bugüne sayısız başyapıta ev sahipliği yaptı. Ridley Scott'ın efsanevi Gladiator filmi, Brendan Fraser'ın başrolündeki Mumya serisi, Martin Scorsese'nin Kundunu ve çöl sahneleriyle büyüleyen Kingdom of Heaven, Cennetin Krallığı burada hayat buldu. Sadece sinema değil, dizi dünyasının devleri de burayı tercih etti. Fenomen dizi Game of Thrones'un taht oyunları,
ejderhaların annesi Daenerys Targaryen'in sürgün sahneleri ve meşhur Pentos şehri burada çekildi. Ayrıca Prison Break ve Vikings gibi yapımların izlerini de hala bu platolarda sürebilirsiniz. Burayı gezerken antik Mısır tapınaklarından Roma arenalarına, Tibet manastırlarından Kudüs sokaklarına kadar her şeyi aynı gün içinde görebilirsiniz. Atlas stüdyoları sadece film setlerinden oluşan bir mekan değil, hayal gücünün kum ve taşla buluştuğu, sinema tarihinin en unutulmaz anlarının gizlendiği yaşayan bir müzedir. Şimdi arkadaşlar şu an şu girdiğimiz bu setteki bu avlu dikkat ettiyseniz hem binalar küçük değil mi? Hem kapılar küçük. Neden? Çünkü burada çektikleri filmlerden bir tanesi Herkül filmidir. Herkül'ün daha heybetli ve büyük görünmesi adına etrafta gördüğünüz binalar, kapılar küçük yapılmıştır. Develeri görmek için çöle doğru yolumuza devam ederken, yol üzerinde fosil taşları, kolye, boncuk gibi ürünler satan yerel satıcıları görüyoruz. Choose color. This is good quality and this is stone, natural, and this is good quality. This is not painted, not. Çöl bölgesindeyiz. Yerel deve çobanlarının ikram ettiği çay ve kurabiyelerden sonra deve gezintisi yapanları izliyoruz. Fas'ın şifalı baharatlarından, kadın kooperatiflerinde taşla kırılarak süzülen argan yağına uzanan bir mucize. Bu sıvı altın hem mutfakta şifa hem de saç ve cilt için doğanın en güçlü iksiridir. Sadece Fas'ın güneybatısındaki kurak topraklarda yetişen argan ağacı, derin kökleriyle çölün bekçisidir. UNESCO koruması altındaki bu nadide ağaç, meyvelerinden süzülen sıvı altın ile hem doğaya hem de insana hayat verir. peeling مثلا این فابورم peeling bu annem bir tane çekiliyor. Sadece bir haftada yüzmek. Kuru şey siyah noktalar için cildinizi kurutabilirsiniz. Sabun var. Yasemin var, sabunlu, limon olan. Sizin için bir şey var. Şi Ali, 1980 yılında Faslı vizyoner, iş insanı, Hacı Muhammed Bouskri tarafından Marrakeş'in Palmeraye bölgesinde kurulmuştur. İsmi bazen farklı organizatörlerle anılsa da, bu devasa turistik kompleksin asıl kurucusu ve mimarı Bouskri'dir. Mekandaki işleyiş tam bir seremoni düzeninde ilerler, kapıda geleneksel kıyafetli atlı muhafızlar ve yerel müzik gruplarının coşkulu karşılamasıyla içeri girersiniz.
Ardından görkemli bedevi çadırlarına alınarak kuzu tandır, kuskus ve harira çorbası gibi Fas mutfağının en seçkin lezzetlerinden oluşan akşam yemeğine geçilir. Siz yemeğinizi yerken Fas'ın dört bir yanından gelen folklor ekipleri masaların arasında dans ederek performanslarını sergiler. Yemek sonrasında tüm misafirler dışarıdaki büyük arenanın etrafına davet edilir. Burada önce akrobatik at gösterileri, oryantal dans şovları ve ışık oyunları başlar. Gecenin zirve noktası ise onlarca atlının dört nala koşarken aynı anda tüfeklerini ateşlediği meşhur Fantasia gösterisidir. Tüm bu görsel şölen, gökyüzünü aydınlatan havai fişek gösterisiyle görkemli bir şekilde sona erer.
Şiali'deki uçan halı gösterisi, gecenin en masalsı anıdır. Essaouira, Fas'ın Atlas Okyanusu kıyısında yer alan, Afrika'nın rüzgarlı şehri olarak bilinen tarihi bir liman kentidir. 18. yüzyılda Sultan Muhammed bin Abdullah tarafından dönemin en modern savunma sistemleriyle inşa ettirilen şehir, bugün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan beyaz boyalı evleri ve mavi pencereli dar sokaklarıyla ünlüdür. Devasa surları, Scala della Ville ve limandaki taze deniz ürünleriyle tanınan bu şehir, aynı zamanda her yıl düzenlenen dünyaca ünlü Gnava Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapar. Sakin atmosferi, sörf imkanları ve Game of Thrones gibi yapımlara set olmasıyla gezginlerin vazgeçilmez duraklarından biridir. Bak büyüğü var burada. Senin kobra var. Kaç para bu? Hem de 20 bir şey değil abi. Güzel değil mi? Hediyelik. Kaç? Casablanca kısa görüntüleriyle Fas videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Casablanca daha önce de söylemiştik arkadaşlar. Ülkenin üretimde kullanılan iş gücünü Orada da var. Fakirde yok. Hızlı giriyor. Değil mi? Onların da krallarını geçeceksin. Ama krallarını herkes tanıyor. Çıkarım ben zaten. Güzeli çıkarım. Şu makarnanın tam fiyatı oldu.